Cümleten selamünaleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ta Moğolistan diyarından çok özel bir ziyaretçisi vardı. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Moğolistan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Sayın Erdoğan'ı ziyaret etti. Bu Türkiye'nin Moğolistan'la ilişkilerinin daha da gelişmesine sebep olacaktır inşallah. Bu Türkiye'nin ayak seslerinin Moğolistan'da daha da yükseleceğinin bir göstergesi. Moğolistan ta bizim uzaklarda ata diyarları diyebiliriz. Oralar Türk dünyası, bir ve beraber yolumuza bakmalıyız ki her anlamda ekonomi, askeri, eğitim, sağlık, ticari tüm alanlarda birlikte hareket etmeliyiz ki çok daha güçlü şekilde ayaklarımızı dünyada ilerlesin. Olacak mı? Olacaktır inşallah. Oluyor da Allah'ın izniyle. Geçiyorum Ukrayna, Amerika, haberler, gelişmeler hiç de iç açıcı değil. Ukrayna için ne oluyor? Amerika'dan Ukrayna'ya acı Noel sürprizi ama öyle böyle değil. Ukrayna Başkanı Zelenski Amerika'ya kaynak bulmak için ziyaretlerini devam ettiriyor. Esasen Zelenski dünyanın her tarafında fıldır fıldır geziyor. Para arıyor. Amerika'ya yaptığı ziyarette, Biden'la yapılan görüşmelerde, kongrede yapılan görüşmelerde, sunumda Zelenski için hiç de iç açıcı geçmedi ve Ukrayna'nın istediği Rusya'nın dünyada dondurulmuş 300 milyar dolar parasını Zelenski istedi. Ama ne oldu? Amerika bunu kabul etmedi. Amerika hali hazırda Ukrayna'ya vereceği o büyük kaynak 14 milyar dolarlık kaynaktan sadece 200 milyon dolar verdi. Eli boş şekilde geri Ukrayna'ya döndü. Ukrayna'da işler tamamen tersine dönüyor. Orada final yaklaşmak üzere. Çünkü Amerika, Avrupa yeni noktası İsrail, Filistin, Gazze bu bölgede daha da yoğunlaşmak istiyorlar. Acı son. Amerikan Wall Street Journal gazetesi son dakika haber geçti. Avrupa ile ilgili. Avrupa, Rusya, Ukrayna ile ilgili. Nasıl? Ne oluyor? Amerikan gazetesi yaptığı haberde Ukrayna Savaşı sebebiyle Avrupa'da envanterinin tükendiğini, İngiltere'de topu 150 adet tank kaldığını, Fransa'da ise topu 90 tane topçu sistemi kaldı ve Hollanda'da hiçbir topçu sistemi kalmadı. Amerikan Wall Street Journal yazıyor. Vay. Avrupa fişi çekildi. Avrupa Amerika'nın kucağında, Amerika'ya muhtaç şekilde bekliyor. Amerika Avrupa'yı korumaya alırsa alır. Almazsa Rusya, Moskova fışk onları ayı gibi oynatacak. Oynasın, güzel olur. Şimdi Almanya, Fransa, Avrupa kesenin ağzını açtıkça açacak. Amerika'ya paraları verdikçe verecek. Ukrayna ne yaparsan yap diyor Avrupa, Amerika. Şimdi Amerika Rusya'yı ikna etmeye çalışıyor. Kapalı kapılar ardında Amerika Rusya'ya diyor ki al Ukrayna'yı, ver Filistin'i. Öyle mi? İddialar. Amerika'nın teklifi şu: iddialar arasında Rusya Ukrayna'da işgal ettiği topraklarda kalacak. İsrail de Gazze'de orayı işgal edecek. Rusya ses çıkarmayacak. Böyle bir durum, böyle iddialar Amerikan basını, Avrupa basını, ama Putin'in yaptığı net açıklamalar vardı. Hiçbir şekilde Filistin'i, Gazze'yi yalnız bırakmayacağız diyordu. Bakalım, tabii bunların topuna da güven olmaz ya. Ne olacak, ne bitecek? Takibe devam. Geçiyorum Afrika, Nijerya. Nijerya'da garip grup işler olmaya devam ediyor. Normaldir çünkü yıllarca Avrupa'nın, Amerika'nın onun bunun sömürgesi olarak yaşadılar. Şimdi böyle iplerini koparmaya çalışıyorlar ama çok da sıkıntılı bir süreç. Nijerya'da petrol boru hatlarında 4800 tane kaçak hat tespit edildi. Ne? Bir dakika. Nijerya'nın satış gerçekleştirdiği devlet petrol boru hatları üzerinde kaçak göçek yollarla, hani boruyu deliyorlar toprak altından, oradan hortum mikrofon devriliyordu. Başta anlatıyorum. Oradan hortumu diye sokuyorlar. Petrol hattından kaçak petrol alıp satış yapıyorlar. Bu sadece 1, 2, 3, 5, 10 değil. Tamına 4800 tane tespit edilen. Tespit edilmeyen belki de binlerce hat var. Nijerya devleti yaptığı açıklamada bu kaçak hatlar yüzüne, kaçak hortumlar yüzüne petrol basıncı düşüyor. İstediğimiz oranda petrolü üretip satış yapamıyoruz. İlgili tesislere petrol gitmiyor. Bu bizim için çok büyük sıkıntı. Bundan kurtulmalıyız. Fransa sömürdü. Fakir halk işte bu şekilde kendilerini doyurmak için böyle bir sistem geliştirdi. Ya da Fransa'nın beslediği kaçakçılar oradan petrolü çalıp geri Fransa'ya mı gönderiyor? Ulan bunlarda her şey beklenir. Çöllerde su olmaz, kuraktır, böyle insan oraya düştü mü Allah düşürmesin diyelim. Yani çok büyük sıkıntılar yaşar. Şimdi çöllerden su fışkırmaya başladı. Şimdi çöller yeşermeye başladı. Çöllerde çiçekler açıyor. Nasıl? Neler oluyor?
Arkada yeni bir video paylaşıyorum sizlere. Daha önce sizlere bu tür konularda haberler yapmıştım. Bu da benzer bir noktada. Çölün ortasında yerden su fışkırmaya başladı. Allah Allah. Uf. Bakın sevgili dostlar. Hani hadisi şerifler var, sahih hadisler var. Çöller yeşermedikçe, çöller ağaçlanmadıkça, çöllerde göller oluşmadıkça kıyamet kopmaz diye hadisi şerifler var. Vakit yaklaşıyor mu? Çöllerin ortasında her tarafta sular fışkırmaya başladı. Çöller yeşermeye başladı. Ya Rabbi sen büyüksün. Evet sevgili dostlar, vakit yaklaşıyor. Konya, Amerika, Katolik, papaz, Müslüman. Ne oldu? Konya ile devam ediyorum sevgili dostlar. Amerikalı Katolik papaz Müslüman oldu ve ardından gelip Konya'ya yerleşti. Arkada o anları gösteren videoyu görüyorsunuz, fotoğrafları görüyorsunuz. Şimdi bu papaz, eski Katolik papaz, yeni Müslüman Konya'da irşat faaliyetleri yürütüyor. Hani kendisi tam da böyle irşat değil de yani Mevlana'dan aldığımız o etkiyle insanları aydınlatmaya çalışıyoruz diyor. Farklı ülkelerdeki insanlarla Çin, İran, Amerika, İngiltere, Fransa, Avrupa, Rusya işte her taraftan insanlarla online internet üzerinden görüşmeler yapıyor. Onlara Müslümanlığı anlatıyoruz. İşte girdiğimiz bu yolu anlatıyoruz falan diyor. Amerikalı eski Katolik papaz, yeni Müslüman Mevlana'da, Konya'da faaliyetler yürütüyor. Ama geçmişte de yaşadığımız bir olay vardı. Ta Osmanlı ecdadımız zamanında Arabistan'da İngiliz Lawrence vardı. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okurdu, hafızdı, namazı iyi kıldırırdı, ilmihal bilgisi çok yüksekti. Her türlü olayı vardı. Bizim inancımızda birisi Müslüman diyorsa Müslümandır. Onun kalbini kesip de bakamazsın. Ondan sonra dediğimiz budur, yol budur. Allah yolunu mübarek etsin diyelim. Johnny'ler diyarı, Bilal Feyza ne dediysek o. Evet sevgili dostlar, geçtiğimiz günlerde size haberini yapmıştım. Amerika iyiden iyiye. Bir taraftan Ukrayna, o bir taraftan İsrail'den yeter artık demeye başlıyor demiştim. Amerikan The Economist dergisi bunun haberini yaptıydı. Amerika, İsrail'den birkaç haftan var. Çabuk ol, elini çabuk tut. Yoksa senden desteğimi çekeceğim. Çekmek zorundayım. Dünyadan baskılar artıyor. Ayrıca Amerika'da 2024 başkanlık seçimleri var. İşimiz zıhıya zora girecek. Ve ne oldu? Akşam Biden yaptığı açıklamada kürre kafalı Biden ilk kez İsrail'i ve Netanyahu'ya çok sert çıkışta bulundu. Netanyahu'nun bu işi beceremediğini, Netanyahu'nun hükümetinin, bakanlarının işte mesaj olaraktan gitmeleri gerektiğini, yeni bir hükümetin gelmesi gerektiği babında mesaj verdi. Ve şunun da altını çizdi. Gelecekte kurulacak olan bir Filistin devletinin kurulmasını Netanyahu engelleyemez. Bunun da altı çizildi. Burada kürre kafalı Amerika, burada Pentagon, burada sevgili dostlar Ziyonlar çok sağlam bir planlama peşinde. Hani ya Netanyahu gitsin, başkası gelsin, o devam etsin. Çünkü Netanyahu'ya karşı dünyada çok büyük öfkeler oluştu. Sadece Müslüman dünyasında değil, Hristiyan dünyasında da ve diğer yerlerde de. Netanyahu o profil istemiyor. Onun yerine daha farklı bir profil koyalım ama İsrail gene bildiğini okusun mu deniyor. Yoksa. En son sizlere dediğim gibi Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde vurgulamıştı. Bakanımı Hakan Fidan'ı Amerika'ya gönderiyorum. Orada 7'li zirve kapsamında bu eksende konuşmalar yapılacak. Türkiye'nin durumu ve duruşu nettir. Biz İslam ülkelerini temsilen önde bu konuşmaları yapıyoruz. Ve Sayın Hakan Fidan'ın Amerika ziyaretinin ardından The Economist dergisi benim sizlere haberini yaptığım konuyu anlatmıştı. Amerika İsrail'den desteğini çekiyor. İsrail yalnız kalacak. Türkiye Amerika'ya diz çöktürdü. Önümüzdeki günlerde, haftalarda bunu net bir şekilde göreceğiz. Biden'dan açıktan ve net şekilde İsrail'e aha da böyle tepkiler, Netanyahu'ya, şeytan Yahu'ya tepkiler gelmeye başladı. Var bu şeytanların bir şeytanlıkları diyelim. Onlar istediği kadar plan kursun. Bizler onların tüm planlarını bozacak. Türk devlet haklı planlamalarımız devam. Amerika, Türkiye, Rusya arasında gaz savaşları. Ama öyle böyle değil. Amerika biliyorsunuz sevgili dostlar Türkiye'yi her anlamda sıkıştırmaya, ekonomik ambargolar, askeri ambargolar, her alanda ambargo uygulamaya devam ediyor. Alıştık diyoruz zaten. Şimdi Amerika'dan Türkiye'ye yeni bir tehdit geldi. Ey Türkiye, Rusya ile ilişkilerini kes. Sen Rusya ile ilişkilerini kesmiyorsun, daha da arttırıyorsun. Ve hatta ki Rus gazı eliyle ve Türk gazı eliyle Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan işte buradan gelecek olan gazlar eliyle Avrupa'yı kendine bağımlı hale getiriyorsun.
Nasıl? Avrupa Rusya'dan kurtarmaya çalışıyoruz. Rus gazı bağımlılığından kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi bir anda ortaya sen çıktın diyor Amerikan basını ve şöyle devam ediyor. Rusya'nın da işine geliyor. Rusya Avrupa'ya gaz satışını direkt değil bu defa Türkiye üzerinden ulaştırmaya devam ediyor. Ve Türkiye dünyada bir enerji gaz merkezi, enerji dağıtım merkezi haline geldi. Avrupa Türkiye'ye bağımlı hale geliyor. Bunun altı çizildi Amerikan basınında. Güzel. Biz buna seviniriz. Maşallah deriz. Allah devamını getirsin deriz. Tabii burada araya Yunan basını giriyor. Yunan basını da şöyle diyor. Geçtiğimiz günlerde Atina'ya gelen Erdoğan dönüşte yaptığı açıklamada Batı Trakya'ya kuracağımız nükleer tesisten Yunanistan. Oraya da elektrik enerjisi verebiliriz. Onları da elektrik derdinden kurtarabiliriz demişti. Yunan diyor ki Türkiye elektrik hatları üzerinden, elektrik üzerinden bizi kendisine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. Yetiş Avrupa, yetiş Amerika. La oğlum Avrupa neye yetişsin, Amerika hangisine koştursun? Dünyada değişen ve dönüşen dengeler düzeninde Türkiye ileri, daim ileri diyoruz. Her alanda yaptığımız yatırımlarla bağımsız, tam bağımsız bir Türkiye için çalışmalar devam ediyor. Hani böyle 5 yıla 10 yıla daha ihtiyacımız var. Ondan sonra sevgili dostlar bölgemizde atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında tekrardan huzur ve sükunet bizimle gelecektir Allah'ın izniyle. Bu bağlamda Türk dünyası Türkiye ile beraber Türk Devletler Teşkilatı geleceğin dünyasına yön verecek Türk Birliği Türkistan Birliği'nin en temel taşıdır. Bizler Turan ordularını oluşturuyoruz. Azerbaycan bizimle, Kıbrıs bizimle, Libya bizimle, Somali bizimle, Katar bizimle. Diğer diyarlardan Suriye'deki Türkmen kardeşlerimiz, Musul, Kerkük, Tusurmatu, Kerkük diyarı, buralardaki kardeşlerimiz, Balkanlardaki kardeşlerimiz, dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimiz Türkiye diyor. Onun için Türkiye öyle bir planlar serisi kuruyoruz ki vakti ve zamanı geldiğinde Türkiye'nin bir emriyle dünyanın dört bir tarafında Türk İslam orduları Allah Allah diyerek Türkiye'nin gösterdiği hedefe doğru yola çıkacaklar. Seferler bizi bekler. Seferler bitmedi. Yolumuzdan dönmedik. O yolla varıncaya kadar taktikler, planlamalar devam ediyor. Rusya'ya karşı Amerika'yla, Amerika'ya karşı Rusya'yla ittifaklar yapıyoruz. Avrupa'ya karşı Çin'le, Çin'e karşı Avrupa'yla anlaşmalar yapıyoruz. Bunlar böyle devam edecektir. Bir vakit ve saat gelecek ki Türkiye dünyaya adaleti ve nizamı getirecektir. Evelallah. Onun için ne diyoruz? Sefer bizden, zafer Allah'tan. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.